Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kat kat tel tel ayrılan dışı çıtır çıtır katmer tarifimle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırdım. 1 bardak ılık su ekledim. 1 bardak suyu da yanıma aldım. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik bardak ölçüsüdür. Bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken baklavalık ve böreklik un kullanmaya dikkat edin. Baklavalık ve böreklik olduğu zaman çok daha güzel oluyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masada özlü bir hal alıncaya kadar 3-4 dakika kadar yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğurdum. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar. Buzdolabı poşetin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dinlendirdiğim hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra 6 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerinizi tavanızın büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum tava 36 santimlik bir tavadır. Bezelerimi biraz büyük tuttum. Bezelerimi hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdim. Daha sonra hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. Bu arada 200 gram kadar tereyağını erittim. 1 çay bardağı kadar sıvı yağ karıştırdım. Çay bardağı ölçüsü olarak da 100 milimlik bardak kullandım. İlk etapta unu biraz bol kullanıyorum. Büyüdükten sonra çok fazla kullanmamaya dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamur yeteri kadar açtım. Yaklaşık 45-50 santim kadar açtım. Hazırladığım yağ karışımından sürüyorum.
Yağı ılıkken kullanıyorum. Tereyağını tamamen eritmeden sıvı yağını karıştırdım. Daha yoğun bir şekilde sürüldüğü zaman katları daha güzel oluyor. Yağı sürdükten sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Katmeri katladıktan sonra kenara alıyorum. Kuruma yapmaması için üzerini kapatıyorum. Katmerlerin içerisindeki katı yağ tamamen donduktan sonra merdane yardımı ile tavanın büyüklüğüne göre açıyorum. Katmerlerimin hepsini açtım. Hızlı bir şekilde pişirme aşamasına geçiyorum. Tavayı iyice ısıttım. Çok az sıvı yağ sürüyorum. Sıvı yağ sürmemin sebebi de dışının çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Katmer biraz yağ seviyor. Kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kabarmaya başladığı zaman hemen çeviriyorum. Bu şekilde daha güzel kabarıyor. Katları çok güzel oluyor. Hemen çevirdim daha hiç kızarmadan. Eşit bir şekilde pişmiş oluyor. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katmeri bu şekilde hazırladığınız zaman yufkaları baklava yufkası kadar incecik tel tel ayrılıyor. İlerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı göstermeye çalışacağım. Katmerlerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum.
Çıtır çıtır kat kat tel tel ayrılan katmerlerimiz oldu. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.